Fikirlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz, değil mi? Ama bir fikrin gerçekten dolu mu yoksa boş mu olduğunu nasıl anlarız? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşmüş bir filozofu Charles Peirce'i ve onun berrak düşünce için geliştirdiği araç setini inceleyeceğiz. Bu gibi felsefi yolculuklara bizimle çıkmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte o düşünür, Charles Sanders Peirce, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı ve bu soruna devrim niteliğinde bir çözüm sundu. Aslında hepimizin kendine sorduğu bir soruyu soruyordu. Bir fikri nasıl gerçekten berrak hale getiririz? Yani zihnimizdeki o sis bulutunu dağıtıp düşüncelerimizi pırıl pırıl yapmanın bir yolu var mı? Şimdi, Peirce'ın en büyük derdi neydi biliyor musunuz? Kulağa çok havalı, çok entelektüel gelen ama gerçek hayatta bizim yaşadığımız dünyada hiçbir karşılığı olmayan felsefi laf kalabalığı. İşte bundan fena halde bıkmıştı. Ona göre eğer bir fikir, bir kavram bizim hayatımıza dokunmuyorsa, pratik bir sonuç doğurmuyorsa o fikir saçmalık veya anlamsız gevezelikten başka bir şey değildi. Yani olay süslü kelimeler değil, gerçek etkiler. Peki bu laf kalabalığından kurtulmak için ne yaptı? İşte burada sahneye onun meşhur aracı çıkıyor, pragmatik Maxim. Bunu fikirlerin sahte olup olmadığını anlamak için bir tür düşünce dedektörü gibi düşünebilirsiniz. Kral aslında çok basit. Diyor ki, bir kavramın anlamını mı merak ediyorsun? Sözlüğe falan bakma. Sadece şunu sor. Bu kavramın hayata geçmiş hali nasıl olurdu? Ne gibi pratik sonuçları olurdu? İşte o aklına gelen bütün pratik etkiler var ya, kavramın anlamı tam olarak o etkilerin toplamıdır. Başka bir şey değil. Hadi bunu bir örnekle somutlaştıralım. Mesela sertlik kelimesi. Peirce diyor ki sertlik diye soyut, havada asılı duran bir öz aramayın. Sertlik nedir? Bir elmasın camı çizmesidir. Bir kayanın kolay kolay çizilmemesidir. İşte bu çizer, çizilmez gibi pratik, gözlemlenebilir etkilerin hepsi bir araya geldiğinde sertlik kavramının anlamı ortaya çıkar. Aynen su gibi. Suyun anlamı sadece H2O formülünde değil, onun asıl anlamlarından biri susuzluğu giderme etkisidir. Bu etkiyi ondan alırsanız suyun anlamının da önemli bir parçasını almış olursunuz. Şimdi Peirce bu güçlü dedektörünü aldı ve onu belki de en büyük, en kaygan kavrama doğrulttu. Gerçeklik kavramına. Burada kurgu ile gerçeklik arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Bakın, kurgu nedir? Birinin hayal gücünün bir ürünü. Yani onun kuralları onu hayal eden kişiye bağlı. Ama gerçeklik işte o bambaşka. Gerçeklik sizin ya da benim ne düşündüğümüzden tamamen bağımsız. O bizim zihnimizin dışında var olan şey. Gerçekliğin en belirgin pratik etkisi nedir peki? Direnç göstermesi. Hayalinizde bir duvar kurup içinden geçebilirsiniz, değil mi? Ama gerçek bir duvara toslarsınız. İşte o duvarın size hayır demesi, sizi durdurması, onun gerçek olduğunun kanıtıdır. Gerçeklik bizim irademize toslayan şeydir. Peki madem gerçeklik böyle dışarıda, bize direnen bir şeyi, o zaman biz kendi küçük zihinlerimizle onu nasıl bilebiliriz? İşte bu soru bizi hakikat kavramına getiriyor. Yani hepimiz için geçerli olan ortak bir doğruya nasıl ulaşırız? Düşünün ki bir grup araştırmacı var. Yolun en başında her birinin fikri farklıdır, değil mi? Herkes kendi öznel bakış açısıyla, kendi penceresinden bakar dünyaya. Ama sonra ne olur? Bu insanlar araştırmaya, gözlem yapmaya, deneyler yapmaya devam ettikçe, gerçeklik onlara toslamaya devam ettikçe, o farklı farklı görüşler sanki bir mıknatısa çekiliyormuş gibi yavaş yavaş birbirine yaklaşmaya, tek bir noktada birleşmeye başlar. Çünkü gerçeklik eninde sonunda herkesi aynı sonuca doğru iter. İşte Peirce'e göre hakikat tam olarak budur. O nihai varış noktası. Yani hakikat, araştırmacıların uzun vadede varmak zorunda kalacakları görüştür. Anlık bir şey değil, bir sürecin sonudur. Yani bakın, gerçeklik ve hakikat nasıl birbirine bağlanıyor? Gerçeklik, o en sonunda ulaşılacak nihai görüşün nesnesidir. Yani hakikat, gerçeklik hakkında. Peki bu kadar müthiş fikirlere sahip olan Peirce'ı neden Kant veya Platon gibi duymuyoruz? Neden birçoğumuz için adı bu kadar yabancı? Cevap basit. Zamanının çok ama çok ilerisindeydi. Fikirleri o kadar radikaldi ki kendi çağdaşları tarafından anlaşılamadı. Ama etkisi 10 yıllar sonra, hatta bugün bile mantıkta, bilim felsefesinde, hatta semiotik yani gösterge bilimde hala derinden hissediliyor. Hatta kendi felsefesini sonradan sulandırılan diğer pragmatizm akımlarından ayırmak için ona özel bir isim bile verdi, pragmatizm. Çünkü onun için olay, işe yarıyorsa doğrudur gibi basit bir faydacılık değildi.
Olay, fikirleri mantığın ve bilimin en sert testlerinden geçirmekti. Ve Peirce bizi tam da bu noktada müthiş bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir inancın anlamı onun hayatımızdaki pratik sonuçlarıysa, bizim eylemlerimizi nasıl şekillendiriyorsa, o zaman kendinize bir sorun. İnandığınızı söylediğiniz şeyler gerçekte ne anlama geliyor? Cevabı bulmak için ne söylediğinize değil, ne yaptığınıza bakın.